Tarih bazen öyle olaylarla karşımıza çıkar ki gerçek olduğuna inanmakta zorlanırız. İşte size 2. Dünya Savaşı'ndan düşündükçe tüyleri diken diken eden bir hikaye. 1943 yılı Nazi Almanyası'nın çöküş dönemi başlamıştı. 3. Reich'in kudretli ordusu işgal ettiği topraklardan bir bir geri çekiliyordu. Alman topraklarında ise kaos rüzgarları esmeye başlamıştı. Ordunun geri çekilmesiyle birlikte firar eden askerler sivil halka korkunç acılar yaşatıyordu. Yağma, tecavüz ve hırsızlık olayları her yeri sarmıştı. Ve sonra 1945 yılı savaşın bitimine sadece 2 hafta kala kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay yaşandı. Alman ordusunda sıradan bir er olan Willi Herold, tesadüfen bulduğu bir Nazi yüzbaşı üniformasıyla kaderini değiştirecekti. Bu üniforma ve apoletler Willi'yi bambaşka birine dönüştürdü. Artık o korku saçan bir Nazi subayıydı ve bu sahte kimlikle öyle olaylara sebep olacaktı ki pek çok insanın kaderi bu tek bir üniformayla tamamen değişecekti. Bir üniforma bir insanı nasıl değiştirir? Nasıl olur da giydiği bir kıyafet birini bambaşka birine dönüştürebilir? İşte bu soruların cevabı Willi Herold'un hikayesinde gizli. 11 Eylül 1925 Almanya'nın Lunzenau kentinde sıradan bir ailenin çocuğu dünyaya geldi. Babası bir çatı ustasıydı ve kimse bu bebeğin ileride tarihe geçecek olayların baş karakteri olacağını tahmin edemezdi. Genç Willi başlangıçta sıradan bir hayat düşlüyordu. Baca temizleme kurslarına yazıldı ancak Hitler'in 3. Reich'i onun için başka planlar hazırlamıştı. 1936 yılında Reich işçi servisine çağrıldığında hayatının akışı tamamen değişecekti. Reich, Hitler'in kurduğu yeni Alman İmparatorluğu'nun adıydı ve tarih kitaplarına 3. Reich olarak geçecekti. 1943 yılı tüm dünya savaşın alevleri içinde yanarken Willi Herold için de askerlik çağrısı geldi. Sıradan bir Alman genci artık Wehrmacht'ın bir parçasıydı. Paraşüt indirme birliğinin zorlu eğitimlerinden geçen Willi artık tam teçhizatlı bir askerdi ve kısa süre sonra kendini İtalya cephesinde buldu. Nettuno ve Monte Cassino'nun kanlı muharebelerinde savaştı. Bu savaşların ardından Fallschirmjäger yani onbaşı rütbesine yükseltildi. 1945 Nazi ordusu her cephede geri çekiliyordu. Bu büyük bozgunun ortasında Willi Herold da vatanına dönmek zorunda kaldı. Ama döndüğü Almanya bıraktığı gibi değildi. Sokakları kaos ve kargaşa sarmıştı. Ve işte tam bu noktada kimsenin tahmin edemeyeceği olaylar zinciri başlayacaktı. 1945'in Nisan ayı. Avrupa'nın kaderini değiştirecek son günler yaklaşıyordu. Berlin, Rus toplarının hedefindeyken batılı müttefikler Elbe Nehri kıyısında bekliyordu. Almanya'nın içi ise tam bir karmaşa içindeydi. Birliklerinden kopmuş başıboş Nazi askerleri sokaklarda dolaşıyor, bazıları halka korku salıyordu ve işte onlardan biri de Willi Herold'tu. Gronau yakınlarında kaderin garip bir cilvesi yaşandı. Terk edilmiş bir askeri araç içinde bir Nazi subay üniforması. Bu üniforma sıradan bir erin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Herold bir Luftwaffe yüzbaşısının üniformasını terk edilmiş bir arabanın bagajında buldu. Herold bu üniformayı giydi ve subaymış gibi davranarak askerleri etrafında topladı. Willi Herold o üniformayı giydiği anda bambaşka birine dönüştü. Artık o sıradan bir asker kaçağı değil, kendine özel bir görev belirlemiş bir Nazi subayıydı. Görevi çevredeki kayıp askerleri toplamak ama kimse bilmiyordu ki bu sahte kimlik pek çok insanın hayatını kabusa çevirecekti. Artık herkes ona Yüzbaşı Herold diye sesleniyordu. Emri altındaki kaçak askerlerle birlikte 11 Nisan 1945'te Aschendorfer Moor'a vardı. Burası Emslandlager kamplarından biriydi. Suçlu Alman askerlerinin tutulduğu bir cezaevi kampı ve sonra Herold'un en büyük yalanı başladı. Kampın yönetimine çıkıp öyle bir iddiada bulundu ki Hitler'in kendisine özel emir verdiğini söyledi. Artık kamp onun emrindeydi. Kimse sormadı, kimse sorgulamadı. Bir er olan Herold'un yalanı o kadar inandırıcıydı ki. Subay üniforması içinde Führer'den aldığı sahte emirlerle tüm kampı kontrol altına aldı ve böylece tarihin en karanlık sayfalarından biri açılmaya başladı. Sahte bir yüzbaşının vereceği emirlerle pek çok insanın kaderi değişecekti. Sahte yüzbaşının gerçek yüzü artık ortaya çıkmıştı. Willi Herold eline geçen bu gücü en korkunç şekilde kullanmaya başladı. Hiçbir yargılama yok, hiçbir hukuk yok. Tamamen keyfi bir şekilde 100'den fazla esir askerin infaz emrini verdi. Bu tarihe geçecek bir vahşetti. Ardından İngiliz uçakları göründü gökyüzünde. Kampı yerle bir eden bombaların arasından
Harold yine kurtulmayı başardı. Yanında kurtulan adamlarıyla birlikte kaçtı. Ama bu son değildi. Willie Harold'un karanlık hikayesi devam edecekti. Savaş suçları yeni kurbanlarını bekliyordu. Willie Harold ve emrindeki askerlerle birlikte Doğu Frizya'ya geldi. Harold ve ekibi ilk olarak Hollandalı bir çiftçiyi astı. Ardından casusluk yaptıkları iddiasında bulunduğu 5 Hollandalıyı daha infaz ettiler. İngilizler karşısında geri çekilen Nazi ordusu buraya gelince Harold'un foyası ortaya çıktı ve Willie ve grubu gerçek Alman komutanlar tarafından tutuklandı. Willie Harold'un aslında er olduğu ortaya çıkınca Harold yaptıklarını bütün gerçekliğiyle itiraf etti. Ardından Alman Deniz Kuvvetleri, Kriegsmarine tarafından yargılanmak üzere Norden'e getirildi. Fakat Harold'un şansı, savaşın bitmesine yaklaşması ve ülkesinin işgal altında olmasıydı. Norden'de, tutulduğu yerde savaşın son günlerinin karışıklık ortamından yararlanarak, kaçarak Wilhelmshaven'e gider ve burada eski mesleği olan baca temizleme işini yapmaya başlar. Artık savaş bitmişti. Willie Harold paçayı yırttığını sanıyordu ki daha bir ay çalışamadan 23 Mayıs 1945 günü İngiliz Kraliyet Donanması tarafından bir somun ekmek çalmaktan, hırsızlıktan tutuklandı. Soruşturma sırasında tanık ifadeleri aslında Willie Harold'un savaş suçlusu olduğunu ortaya çıkaracaktı. 1 Şubat 1946, Aschendorfer Moor kampının karanlık sırları gün yüzüne çıkıyordu. Mezarlar tek tek açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı. 195 ceset. Ağustos 1946'da Oldenburg'da sahte yüzbaşı Willie Harold ve 12 adamı insanlığa karşı işledikleri suçlarla yüzleşti. Mahkeme kayıtlarına göre en az 125 kişinin ölümünden sorumluydular. Ve son perde. 14 Kasım 1946'da Wolfenbüttel hapishanesi. Tarihe Emsland celladı olarak geçen Willie Harold ve 5 adamı işledikleri insanlık suçlarının bedelini giyotin ile ödedi. Böylece bir üniformanın değiştirdiği bir hayatın nasıl yüzlerce masumun ölümüne sebep olduğunun ibretlik hikayesi sona erdi. Tek bir yalan, tek bir üniforma ve kontrolsüz güç insanı nasıl da değiştirebilirdi? Bu hikaye, gücün ve otoritenin yanlış ellerde ne kadar tehlikeli olabileceğinin unutulmaz bir örneği olarak tarihe geçti.